Herkese merhaba. Umarım herkesin sağlığı ve huzuru yerindedir. Bu hafta son bir senenin muhakemesini yapacağız. Son bir senedir karşımıza çıkan yeni düzenleri kabulleneceğiz. Fadime Birel ben. Astroloji günlüğü olarak astrolojinin öngörülerini sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Bu videoda 24-30 Mayıs arasındaki gökyüzü transitlerinin burçlara etkilerini anlatmaya çalışacağım. Bu haftanın en önemli konusu tabii ki ay tutulması olacak. 26 Mayıs'ta Yay burcunda ay tutulması yani dolunay gerçekleşecek. Doğum haritamızdaki Yay burcunun bulunduğu gezegen ve ev bizi etkileyecek. Dolunay 6 aylık süreçlerin toparlanmasını işaret eder ama ay tutulması köklü değişimleri 6 aylık süreçte hayatımıza katılan yeni tecrübeleri kabullenmemizi işaret eder. Aralık 2020'de Yay burcunda güneş tutulmasıyla başlayan süreç bu hafta tamamlanıyor. Hayatımızda hiç yaşamadığımız yeni tecrübeleri yaşadık. Şimdi bunları kabul edeceğiz. Ay tutulması zamanlarında duygular da çok yoğun olur. Yay burcu abartma konusunu işaret ettiği için duygularımızı biraz fazla abartabiliriz. Duygularımızı daha yoğun yaşayabiliriz. Bu tutulmadan en çok etkilenenler Yay burcu, İkizler burcu, Başak burcu ve Balık burcu olacak. Son bir senedir bu burçların hayatında 180 derece değişimler oldu. Bu hafta bunun muhakemesini yapacaklar. Yay burcu, İkizler burcu, Başak burcu ve Balık burcu bu haftayı hayatı boyunca hatırlayacaklar. Son bir senedir kabullenmediklerini ve kabullendiklerini bütün değişimleri tamamlayacaklar. Ay tutulmasının etkisiyle dünyada patlamalar, yangınlar, seller, hava yollarıyla ilgili kazalar daha fazla gündeme gelebilir. Dünyada askeri konular, darbeler, hukuksal konular daha fazla konuşulacak. Eğitim konuları gündeme gelecek. Turizmle, lojistikle, uzun yolculuklarla ilgili konular tartışılacak. Bu konularda son bir senedir gündeme gelen yenilikler kabul edilecek. Ülkeler arasındaki askeri konular tartışılacak ve bazı kararlar alınacak. Amerika son bir senenin muhakemesini yapacak. Aralık 2020'den beri devam eden sağlık konularını toparlayacak. Ülke içindeki askeri, hukuksal, eğitim konularındaki değişimleri tamamlayacak. Ülke dışındaki askeri konularda da daha fazla ilgilenecek. İsrail'in son bir senedir gizli kapaklı gerçekleştirdiği konular ortaya çıkacak. İsrail bu hafta güç gösterisi yapmaya devam edecek. Para konusunda daha da güçlenecek. Yeni yatırım planlarını açıklayacak. İsrail ile ilgili büyük değişim Kasım 2021'den sonra gerçekleşecek. Daha da güçlenecek. İsrail artık bambaşka bir ülke olacak. Kıbrıs'ta 10 Haziran'dan sonra ülke içinde değişiklikler olacak. Yeni yasalar gündeme gelebilir. Haziran ortasına kadar yabancı ülkelerle gergin durumlar yaşanabilir. Ancak büyük sorun yaşanmayacak. 10 Haziran'dan sonra anlaşmalar daha fazla yapılacak. Rusya'da iş dünyası ve ekonomi konuları daha fazla gündemde olacak. Bu hafta ülke dışında askeri konular gerçekleşecek. Ülke içinde lider konusu tartışılacak. 10 Haziran 2021'den sonra lider değişimi daha fazla gündeme gelmeye başlayacak. Ağustos ayı Rusya için değişimin başlangıç ayı olacak. İran bu ay tutulmasından çok etkilenecek. Ülke içinde gergin durumlar yaşanabilir. Ruhsal olarak insanlar gergin durumdalar. Bu hafta çocuklar ve gençlerle ilgili konular daha fazla gündemde olacak. Çocuk ve gençlerle ilgili gizli kapaklı konular açığa çıkabilir. 10 Haziran 2021'den sonra İran'da her şey yeniden başlayacak. Yeni düzen oluşmaya başlayacak. Ülkemizde bu hafta sağlık alanında harcamalar daha fazla yapılacak. Yurt dışıyla bağlantılı sağlık alanlarında harcamalar daha fazla yapılacak. Ülkemizde bu hafta atamalar konusu çok konuşulacak. Sağlık alanında, kamu alanında, hizmet alanında, eğitim alanlarında, hukuk alanlarında, askeri alanlarda atamalar yapılabilir. Ülkemizde bu hafta yurt dışı ile ilgili borçlar daha fazla gündemde olacak. Bu konular çok konuşulacak. Ülkemizde yurt dışında inşaat konuları gündeme gelecek. Bununla ilgili yatırımlar söz konusu olacak. Bu konuda sözleşmeler tamamlanacak. Yine ülkemizde uzun yollar ve yolculuklarla ilgili yeni kurallar gündeme gelecek. Bu kurallarla ilgili parasal harcamalar yapılacak. Uzun yollar ve harcamalarla ilgili konular bu hafta çok konuşulacak, çok tartışılacak.
Ülkemizde turizmle ilgili konular bu hafta çok konuşulacak. Bu konuda bazı kararlar alınacak. Turizmde hareket başlayacak. Son aylarda konuşulan seçim konusuyla ilgili de yeni adımlar atılacak. 8 Ağustos veya sonbahar aylarında seçim konusu olabilir. Bunlarla ilgili net karar 10 Haziran 2021'de açıklanacak. Kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel enerji oluyor. Danışmanlıkla ilgili veya sormak istediğiniz konularla ilgili de astrolojibinli@gmail.com adresime mail gönderebilirsiniz. Doğum haritası analizini kalıcı olması için yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. İstediğiniz dilde doğum haritası için analiz yapabilirim. Şimdi 24-30 Mayıs arasındaki gökyüzündeki transitlerin burçlara etkilerini paylaşacağım. Burçlara dair dakikaları aşağıda açıklamalar kısmında yazacağım. Dakikalara tıklayarak burçlarınıza daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Koç burcu olanlar 24-30 Mayıs arasındaki gökyüzü transitlerin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. 2 video yayınlayacağım. İngilizce versiyon veya Türkçe versiyon olarak izleyebilirsiniz. Diğer dillerde de altyazılı olarak izleyebilirsiniz. Son 2 sene iş hayatınızdaki 180 derece değişimi anlamak zorunda kaldınız. Bu değişim nasıl olacak? Bunu anlamaya çalıştınız. Anladıklarınızı uygulamaya çalıştınız. İşlerinizle ilgili değişimleri yaptınız. 2020 yılı son 6 ayı da hem iş hem özel hayatınız hem aileniz, bütün hayatınızı düzenlemeye çalıştınız. Son 2 sene o kadar bunaldınız ki bu sene başından beri de sosyal mecralar, sosyal alanlar, arkadaş ortamlarında kendinizi aramaya başladınız. Sosyal mecralarda, sosyal alanlarda, arkadaş ortamlarında daha fazla zaman geçirmeye başladınız. Umarım başladınız. Çünkü bu ortamlardan size çok şey katılacak. Bu ortamlardan yeni arkadaşlar kazanacaksınız. Yeni iş fırsatları karşınıza çıkacak. İşlerinizi sosyal mecralarda daha fazla büyüteceksiniz. Bu sene bu fırsatları evren size sunuyor. Disiplinli olursanız, teknolojik alet ve sistemleri daha fazla kullanırsanız çok faydalanacaksınız. Son bir senedir eğitim hayatınızın değişmesi gerektiğini anladınız. Artık eski eğitim sistemi değişmeli, eski eğitim konuları değişmeli, eski eğitim alanlarından farklı eğitim alanları almanız gerekiyor. Eğitim hayatınızda köklü bir değişim olacağını anladınız. Bu haftadan sonra artık bunu daha iyi kabulleneceksiniz. Kabul ettikten sonra eğitimle ilgili yenilikleri hayatınıza katmaya başlayacaksınız. 4 Aralık 2021 haftasında eğitimle ilgili bütün taşlar yerine oturacak. Son bir senedir uzun yolculuklar, uzak yerlerle ilgili hayatınızda değişiklikler oldu. Daha önceden uzun yolculuklarla ilgili yapabildiklerinizi son bir senedir yapamaz oldunuz. Uzun yolculuklarla ilgili karşınıza yeni fırsatlar çıktı. Bunları kabullenmek zorunda kaldınız. Uzun yolculuklarla ilgili yenilikler karşınıza çıktı. Bunları kabullenmek zorunda kaldınız. Şimdi de bu yeniliklerle hayatınıza devam edeceksiniz. Son bir senedir yurt dışı ile ilgili planlarınızı gerçekleştiremediniz. Yurt dışı ile yaptığınız işlerde 180 derece değişim yapmak zorunda kaldınız. Artık eski sistemleri değiştirmek zorunda kaldınız. Yurt dışı gezileriniz, yurt dışı seyahatleriniz, yurt dışı ile yaptığınız işler artık değişti. Yeni sistemler ve yeni alanları kabul etmek zorunda kaldınız. Son bir sene bunu tecrübe ettiniz. Şimdi bunları daha iyi kabulleneceksiniz. Bunlara göre hayatınıza devam edeceksiniz. Ay tutulmasının etkilerini kısa kısa anlattıktan sonra bu hafta nelerle karşılaşacaksınız? Buna da şimdi değineceğim. Eviniz, aileniz, eşiniz, ebeveynlerinizle ilgili konular bu hafta hala gündeminizde. Evinizi değiştirmek için çok yoğun bir hafta olacak. Evinizde tamiratlar yapabilirsiniz, ev taşıyabilirsiniz. Evinizle daha fazla zaman geçireceksiniz. Eşinizle ilgili bazı konuları konuşacak, bazı kararlar alacaksınız. Evliliğinizde sorun yaşıyorsanız gergin durumlar olabilir. Bunların olabileceğini bilirseniz daha sakin kalabilirsiniz. Büyük sorun yaşamazsınız. Ebeveynlerinizin hayatında bazı değişimler tamamlanacak bu hafta. Bu değişimleri kabulleneceksiniz.
Kardeşlerinizle, komşularınızla, akrabalarınızla daha fazla iletişim halinde olacaksınız. Duygusal paylaşımlar daha fazla yapacaksınız. 30 Mayıs 2021'de Merkür geri hareketi başlayacak. Kardeşlerinizle, akrabalarınızla, komşularınızla ilişkilerinizde sorunlar yaşayabilirsiniz. O tarihten sonra iletişim kopukluğu yaşayabilirsiniz. Bu da yanlış anlaşılmalara neden olabilir. Bunun bilincinde olursanız daha anlayışlı olabilirsiniz. Bu hafta kendinizi geliştireceğiniz konularla ilgilenebilirsiniz. Psikolojik kitaplar okuyabilirsiniz. Mistik konularla ilgilenebilirsiniz. Ruhsal olarak biraz zor bir süreç yaşayabilirsiniz. Buna da dikkat ederseniz büyük sorun yaşamazsınız. Bu hafta yazı yazmak, şiir yazmak, kitap yazmak, düşüncelerinizi, hislerinizi yazıya aktarmak için güzel bir hafta olacak. Bunu değerlendirmelisiniz. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce videolarıma gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyorum. Yeni videolar için bana güzel enerji oluyor. 24-30 Mayıs haftasına gün gün bakacak olursak, hafta başında borç alacak konularıyla meşgul olacaksınız. Banka işlemleriyle ilgilenmek zorunda kalacaksınız. Banka işlemlerinizle ilgili sonuçları da hafta başında alacaksınız. Sözleşmeler gündeminizde ise bunlarla ilgili imzalar atacaksınız. Son aylarda gündemimizde olan konuları da toparlayacaksınız. Mirasla ilgili beklediğiniz konularda hafta başında sonuçlanacak. Hafta ortasında uzun yolculuklar yapabilirsiniz. Uzun zamandır gidemediğiniz uzun yolculuklara gidebilirsiniz. Hafta ortasında gerçekleşecek dolunayın etkisiyle siz de uzakta olan kişilerle iletişim kuracaksınız. Duygusal olarak yoğun olacaksınız. Duygularınızı kontrol etmekte zor olabilir. Hafta ortasında eğitimle ilgili konularda başarılı olacaksınız. Beklediğiniz sınav sonuçlarını da alabilirsiniz. Haftanın son gününde işle ilgili konularda görüşmeler yapacaksınız. İş konusunda başarılı olacaksınız. İş görüşmeleriniz için haftanın sonuna randevu verebilirsiniz. Uzun zamandır işle ilgili beklediğiniz haberleri de hafta sonunda alabilirsiniz. Bu haberleri aldıktan sonra yeni başlangıçlar da yapacaksınız. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Boğa burcu olanlar 24-30 Mayıs arasındaki gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. 2 video yayınlayacağım. İngilizce versiyon veya Türkçe versiyon olarak izleyebilirsiniz. Diğer dillerde altyazılı olarak da izleyebilirsiniz. Bu hafta gündemimizde daha çok para konusu olacak. Son bir senedir borç alacak, banka işlemleri, krediler sizi çok yordu. Yeni borçlar karşınıza çıktı. Yeni borçlanma şekilleri karşınıza çıktı. Daha önceden hiç karşılaşmadığınız para konularıyla karşılaştınız. Borçları ödeme şekliniz değişti. Banka işlemlerinizde yeni sistemlerle tanıştınız. Daha önceden sözleşmeler konusundaki bildikleriniz artık değişti. Sözleşmeler konusunda yeni ve farklı sistemlerle tanıştınız. Gizli gizemli konularla daha fazla ilgilenmeye başladınız. Mistik konularla, gizemli konulara karşı ilginiz değişti. Daha önceden ilginiz varsa artık bu ilgi yok oldu. Daha önceden ilginiz yoksa şimdi kendinizi eğitmeye başladınız. Karşınıza çıkan yenilikleri son bir senedir kabullenmeye başladınız. Hukukla ilgili alanlarda daha fazla dikkatinizi çekmeye başladı. Belki hukuk eğitimi almak için başlangıçlar yaptınız. Artık hukuk eğitimi konusunda kendinizi de geliştirebilirsiniz. Son bir senedir askeriye konusunda eğitimler almak için karşınıza fırsatlar çıktıysa şimdi bu fırsatları sonuçlandıracaksınız. Bu hafta kardeşlerinizle, akrabalarınızla, komşularınızla daha fazla görüşeceksiniz. Birlikte bazı işler yapabilirsiniz. Onlarla birlikte iş planları da yapabilirsiniz. Daha önceden planlarınız varsa bunları da tamamlayacaksınız. Bu hafta kardeşlerinizle, akrabalarınızla, komşularınızla gergin durumlar yaşayabilirsiniz. Anlaşmazlıklar olabilir. Duygu ve mantık çatışması yaşayabilirsiniz. Ortak karar almanız zor olabilir. Daha sakin olursanız kolay çözümler üretebilirsiniz. Bu hafta sosyal mecralar, sosyal alanlarla ilgili eğitimler alabilirsiniz. Bu konularda kendinizi geliştirmek için adımlar atabilirsiniz.
Zaten son 2 senedir teknolojik platformlarla daha fazla ilgilenmeye başladınız. Temmuz sonuna kadar da başlangıçlar yaparsanız önümüzdeki sene bu konulardan daha fazla para da kazanabilirsiniz. Sene başından beri işle ilgili hayatınızda değişimler başladı. İşinizi değiştirdiniz, iş yerinizi değiştirdiniz, işten ayrılmak zorunda kaldınız, yeni işe başladınız, işinizle ilgili beklenmedik konularla karşılaştınız. Aniden gelişen olaylarla karşılaştınız. Belki hala işiniz yok. Eğer sene başından beri iş başvurusunda bulunduysanız bu hafta bu işlerden haber alacaksınız. Daha önce başvurduğunuz işlerden haber alacaksınız. Son 6 aydır işinizle ilgili karşınıza çıkan konuları bu hafta değerlendireceksiniz. İş konusunda artık bazı sonuçları da daha net göreceksiniz. Bu hafta yeni yatırım konularıyla ilgili görüşmeler yapacaksınız. Yeni yatırım planlarınızı sonuçlandıracaksınız. Yeni para kazanma yöntemlerini artık hayatınıza katacaksınız. Katmak zorundasınız. Bununla ilgili son bir senedir karşınıza çıkan yenilikleri muhakeme edeceksiniz, düşüneceksiniz, algılayacaksınız. 10 Haziran 2021'den sonra başlangıçlar yapacaksınız. 30 Mayıs 2021'den itibaren Merkür retro yapacak. 23 Haziran 2021'e kadar da Merkür yavaş ilerleyecek. Bu tarihler arasında geçmişteki para konuları tekrar karşınıza çıkabilir. Geçmişte yarım kalmış yatırım konuları tekrar karşınıza çıkabilir. Parayla ilgili konularda dikkatiniz dağılabilir. Para konularında daha sabırlı olmalısınız. Banka işlemlerinizde de daha yavaş hareket etmelisiniz. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce videolarıma gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyorum. Yeni videolar için bana güzel enerji oluyor. 24-30 Mayıs haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında ilişkilerinizle ilgili konular sonuçlanacak. Özel ilişkiniz veya iş ilişkinizle ilgili kararlar alacaksınız. Hafta başında ikili görüşmeler yapacaksınız. Özellikle para konularında ikili görüşmeler yapacaksınız. Hafta ortasında uzun zamandır sizi zorlayan borçlarınız bitebilir. Banka işlemleriyle çok yoğun olacaksınız. Miras konusunda uzun zamandır beklediğiniz haberleri de hafta ortasında alabilirsiniz. Hafta sonunda uzaktan beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Uzun yolculuklar da yapabilirsiniz. Yurt dışı ve para konusunda uzun zamandır beklediğiniz haberleri de hafta sonunda alabilirsiniz. Kardeşlerinizle veya akrabalarınızla ilgili para konuları da hafta sonunda sonuçlanabilir. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, ikizler burcu olanlar 24-30 Mayıs arasındaki gökyüzü transitlerin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. 2 video yayınlayacağım. İngilizce versiyon veya Türkçe versiyon olarak izleyebilirsiniz. Diğer dillerde de altyazılı olarak izleyebilirsiniz. Bu hafta Güneş burcunuzda, yani ikizler burcunda ilerleyecek. Bu hafta doğanların doğum günü kutlu olsun. Sağlıklı nice seneler diliyorum. Bu hafta Güneş, Venüs ve Merkür ikizler burcunda ilerliyor. Bu da size güç ve enerji katacak. Bunu özellikle kararlarınızda çok net göreceksiniz. Bu haftaki tutulma sizi çok etkileyecek. Bu hafta duygularınız, hisleriniz, mantığınız birbirine karışabilir. İçinizdeki hisleri tanımlamak zor olabilir. Bunları anlamaya çalışırken ruhsal olarak yorulabilirsiniz. Bunların olacağını bilerek kontrollü olmak isterseniz de kontrollü olamayacaksınız. Nefes terapilerine ihtiyacınız olacak. Doğada vakit geçirmek için fırsatlar da yaratın. Bu hafta sizi ruhsal olarak çok yoracak. Son bir senenin muhakemesini yapacaksınız. Hayatınızdan çıkartmak istediklerinizle ilgili karar almaya çalışacaksınız. Hayatınıza katmak istediklerinizle ilgili kararlar almaya çalışacaksınız. İlişkilerinizi muhakeme edeceksiniz. Evlilik ya da ayrılık kararı alacaksınız. Daha önceden bu kararları da aldıysanız bunları da bu hafta sonuçlandıracaksınız. Bu hafta kararlarınızı netleştirmek ve uygulamak kolay olacak. 30 Mayıs 2021'den sonraki süreçte kararlarınızın arkasında duramayacaksınız. Kararlarınız sürekli değişecek.
Son bir senedir eşiniz, partneriniz veya ortağınızla ilgili yenilikler karşınıza çıktı. Bu yenilikleri sürekli sorguladınız. Karşınızdaki kişinin değiştiğini zannettiniz. Onunla olan ilişkinizin değiştiğini zannettiniz. Artık farklı gözle bakmaya başladınız. Karşınızdaki kişinin karakterinin farklı olduğunu düşünmeye başladınız. İlişkinizin ilerleyişinin farklı olduğunu düşünmeye başladınız. Bu yüzden de ilişkilerinizle ilgili değişiklikler yapmak istediniz. Şimdi bu değişiklikleri yapacaksınız. Ya bu yenilikleri kabul edip ilişkinize devam edeceksiniz ya da kabul etmeyip bitireceksiniz. Ev alma, ev satma, evde büyük tamiratlar yapmak için ev taşıma konuları gündemimizde ise, son bir senedir gündemimizde ise, eğer hala bu değişimleri yapmadıysanız bu hafta bunları tamamlayacaksınız. Yeni bir düzene, yeni bir hayata başlayacaksınız. Başka bir şehir, başka bir ülkede yaşamak planlarınızı da bu hafta netleştireceksiniz. Ya gerçekleştireceksiniz ya da büyük adımlar atacaksınız bununla ilgili. Bu hafta Venüs burcunuzda ilerliyor. Hem Dolunay'ın etkisi hem Venüs'ün etkisi duygusal olarak üzerinizde büyük bir baskı yapacak. Duygularınızı kontrol etmek zor olacak. Duygularınızda karar vermek isteyebilirsiniz. Bu kararlar sizi biraz zorlayabilir. Bu hafta para konusunda şanslı bir hafta olacak. Bir beklerken birçok para karşınıza çıkacak. Bunu değerlendirin. Bu paraları yatırıma dönüştürün. Ev alma, gayrimenkul alma, arsa alma, yeni yatırımlar yapmak için adımlar atabilirsiniz. Bu hafta bunlar için çok doğru bir hafta olacak. Bu hafta iletişim araçlarını çok fazla kullanacaksınız. Sürekli konuşacaksınız. Sürekli iletişim halinde olacaksınız. Sosyal mecralarda, sosyal alanlarda daha fazla zaman geçireceksiniz. Bu algılarınızı zorlayabilir. Düşüncelerinizi toparlamak zor olabilir. Bunların olacağını bilin ve kendinize zarar vermeyin. Bu hafta iş konusunda şanslı olacaksınız. İşiniz varsa işinizle ilgili çifte şans yakalayacaksınız. Parasal olarak da şanslı olacaksınız. İşiniz yoksa iş bulma konusunda şanslı olacaksınız. Birçok seçenek karşınıza çıkabilir. Bunları değerlendirmelisiniz. Sene başından beri yurt dışı ile ilgili karşınıza çıkan konuları bu hafta düşüneceksiniz. Bunları muhakeme edeceksiniz. Uzun yollar ve uzun yolculuklarla ilgili son aylarda karşınıza çıkan yenilikleri bu hafta muhakeme edeceksiniz. Bu konulardan öğrenmeniz gerekenleri de öğreneceksiniz. Temmuz sonuna kadar eğitim konularında şanslı olacaksınız. Eğitimle ilgilenenler, geçmişteki konular tekrar gündemimize gelecek. Eğitimle ilgili geçmişteki konuları artık toparlayacaksınız. Özellikle son 6 aydır karşınıza çıkan konuları toparlayacaksınız. Düşüneceksiniz, bazı kararlar almak isteyeceksiniz ama sadece konuları toparlayacaksınız. Eğitim konusunda Ekim 2021 ortasından itibaren yeni bir hayat başlayacak. Ekim 2021'e kadar sınavlar, başarılar ve düşünceler içinde olacaksınız. Bu hafta sizin için çok önemli olduğu için biraz uzun anlattım sanırım. Bu hafta sonunda 30 Mayıs 2021'de Merkür İkizler Burcu'nda retro başlayacak. 23 Haziran 2021'e kadar da devam edecek. Önümüzdeki hafta daha detaylı anlatacağım ama şimdiden bazı uyarılarda bulunacağım. 30 Mayıs 2021'den itibaren biraz daha yavaş hareket etmelisiniz. İletişim araçlarını kullanırken, araba kullanırken daha yavaş hareket etmelisiniz. Hayatınızın hemen her alanından hızdan uzak kalmalısınız. Sözlerinize, yazdıklarınıza, konuşmalarınıza dikkat etmelisiniz. Daha anlayışlı olmalısınız, daha sabırlı olmalısınız. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce videolarıma gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. 24-30 Mayıs haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında sağlık konuları gündemimizde olacak. Son günlerde sizi üzen konular artık geride kalacak. Sağlık sektöründen, kamu sektöründen, hizmet sektöründen işle ilgili veya eğitimle ilgili haber bekleyenler hafta başında bu haberleri alabilirsiniz. Yeni başlangıçlar da yapabilirsiniz. Evlilik planlarınızı veya organizasyonlarınızı da hafta boyunca yapabilirsiniz. Yeni bir hayata da başlangıç yapabilirsiniz. Hafta ortasında ikili görüşmeler çok fazla yapacaksınız. Bu özel ilişkinizle ilgili olabilir, işle ilgili olabilir. İlişkilerinizle ilgili ciddi kararlar alacaksınız. Son aylarda alamadığınız kararları tamamlayacaksınız.
Haftanın son gününde biraz fazla harcama yapabilirsiniz. Banka işlemleriyle de daha fazla ilgileneceksiniz. Borçlarınızla ilgili bitişler de hafta sonunda olacak. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili şartlar için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili şartlar için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, yengeç burcu olanlar 24-30 Mayıs arasındaki gökyüzü transitlerin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. 2 video yayınlayacağım. İngilizce versiyon veya Türkçe versiyon olarak izleyebilirsiniz. Diğer dillerde de altyazılı olarak izleyebilirsiniz. Mars burcunuzda, yani yengeç burcunda ilerliyor. İlişkilerinizde ve hayatınızdaki birçok konuda daha mantıklı düşünmeye devam edeceksiniz. İlişkilerinizi, evinizi, işinizi düzenlemeye devam edeceksiniz. Ancak bunları yaparken biraz hızlı hareket edebilirsiniz. Davranışlarınız biraz sert olabilir. Duygusallıktan uzak kalabilirsiniz. Bu da bazı sorunlar yaşamanıza neden olabilir. İlişkinizde gerginlik yaşayabilirsiniz. Bunun olabileceğini düşünürseniz sakin kalmalısınız. Böylece büyük sorunlar yaşamazsınız. Gerginliğin sebebinin sizin mantıklı düşünmenizden olduğunu bilin. Sizin bazı değişimleri kabul etmediğinizden dolayı olduğunu bilin. Değişimleri kabul ederseniz ilişkilerinizde daha kolay iletişim kurabilirsiniz. Son bir senedir sağlıkla ilgili konular gündemimizdeydi. Eski sağlık konularından farklı sağlık konuları karşınıza çıktı. Bunu anlamaya çalıştınız, bunu çözmeye çalıştınız. Artık sağlık konularını kabulleneceksiniz. Sorun olarak düşünmeyin, bu konuyu büyütmeyin. Daha kolay çözümler üretebilirsiniz. Sağlık konularını çözmek için öncelikle psikolojinizi toparlamalısınız. Bunun için farklı alanlardan kitaplar okuyabilirsiniz. Mistik konularla ilgilenebilirsiniz. Araştırmalar yapabilirsiniz. Kendinizi geliştirmelisiniz. Bu hafta kendi içinizde çok fazla konuşacaksınız. Çok fazla şeyi muhakeme edeceksiniz. Bunu bazen abartabilirsiniz. Bu da size zarar verebilir. İçinizdeki sesi dinlemekten kaçamayacaksınız. Bu yüzden bunları yazarsanız daha rahat edebilirsiniz. Yazıyla, şiirle, kitaplarla çok fazla vakit geçirseniz sorun yaşamazsınız. Şarkı sözleri yazmak, beste yapmak için güzel bir hafta. Duygularınızı yazıyla ifade etmek de daha kolay olacak. Mümkün olduğu kadar doğada zaman geçirmelisiniz. Bu da size yine iyi gelecektir. Evinizle ilgili değişiklikleri de bu hafta yapabilirsiniz. Ev almak, ev satmak, evde tadilatlar yapmak için, ev taşımak için bu hafta uygun olacak. Bunları da tamamlayabilirsiniz. Evlilik organizasyonlarınızı tamamlayabilirsiniz. Yeni bir hayata başlayabilirsiniz. Sene başından beri borç alacak konularıyla ilgilendiniz. Aniden karşınıza çıkan borçlarla mücadele ettiniz. Bu sene aniden karşınıza çıkacak borçlar hep olacak. Ancak çözüm üretmek de kolay olacak. Bu hafta borç konularını düşüneceksiniz. Sene başından beri karşınıza çıkanları muhakeme edeceksiniz. Uzun bir süre yeni borçlar karşınıza çıkmayacak. Ancak eski borçlarınız tekrar gündeme gelebilir. Bunlara çözüm üretmek zorunda kalabilirsiniz. Eğer sağlık sektöründen, kamu sektöründen, hizmet sektöründen işle ilgili haber bekliyorsanız veya bu sektörlerden beklediğiniz farklı haberler varsa bu haberleri ya bu hafta ya da önümüzdeki hafta alabilirsiniz. Bu konularda sonuçları da alacaksınız. Askeriye ile, hukukla, eğitim alanlarıyla ilgili haberler bekliyorsanız bu hafta bunlarla ilgili de haberleri alabilirsiniz. Yurt dışından beklediğiniz haberler de varsa bunları da bu hafta alabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili konularda şanslı bir dönemde olacaksınız. Bu hafta uzun yolculuklarla ilgili planlarınızı uygulamak ya zor olacak ya da çok masraflı olacak. Uzun yolculuklarla ilgili plan şu anda yapmayın. Sadece hayal kurun. Bu haftadan sonra Temmuz sonuna kadar bu hayallerinizi gerçekleştirmeniz daha kolay olacak. Uzun yolculuk yapmak daha kolay olacak. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce videolarıma gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. 24-30 Mayıs haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında çocuklarla daha fazla zaman geçireceksiniz. Çocuklar veya çocuklarınızla ilgili konularda bazı sonuçları alacaksınız. Çocukları ilgilendiren konularda işler yapıyorsanız bunlarla ilgili beklediğiniz haberleri de alabilirsiniz.
Hafta başında aşk ilişkinizle ilgili ciddi kararlar alabilirsiniz. İlişkinizle ilgili evlilik kararı alabilirsiniz. Aşk ilişkinizi bitirme kararı da alabilirsiniz. Hafta ortasında sağlığınıza daha fazla dikkat etmelisiniz. Son günlerde sağlıkla ilgili sizi üzen konuları artık bitireceksiniz. Sağlık sektörü, kamu sektörü, hizmet sektöründen beklediğiniz iş haberlerini de hafta ortasında alabilirsiniz. Hafta sonunda iş veya özel ilişkilerinizle ilgili de net kararlar alacak ve uygulayacaksınız. Evlilik organizasyonlarınızı hafta sonunda yapabilirsiniz. Ortak işlerinizle ilgili net kararlar alabilirsiniz. İlişkilerinizle ilgili görüşmeler hafta sonunda çok yapacaksınız. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Aslan burcu olanlar 24-30 Mayıs arasındaki gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. 2 video yayınlayacağım. İngilizce versiyon veya Türkçe versiyon olarak izleyebilirsiniz. Diğer dillerde de altyazılı olarak izleyebilirsiniz. Son aylarda iş konusu sürekli kafanızdaydı. Daha fazla ne yapabilirim? Daha başka ne yapabilirim? Bunları düşündünüz. Geçen aylarda sosyal mecralarda, sosyal alanlarda yeni işleri başlatmaya çalıştınız. İşlerinizle ilgili sosyal mecraları, sosyal alanları daha aktif kullanmaya başladınız. Umarım başladınız. Çünkü artık bu işlere hız kazandıracaksınız. Sosyal mecralar ve sosyal alanlarda yapacağınız işlerden para kazanacaksınız. Bu hafta arkadaşlarınızla daha fazla zaman geçireceksiniz. Bu sizin için çok faydalı olacak. Arkadaşlarınızdan destek alacaksınız. Arkadaşlarınızla duygusal zamanlarda yaşayacaksınız. Bu hafta sosyal mecralarda, sosyal alanlarda güneş gibi parlayacaksınız. Arkadaş ortamlarında güneş gibi parlayacaksınız. Daha ön sıralarda olacaksınız. Bu enerjiyi kullanın bence. Sosyal ortamlarda siz konuşacaksınız, siz konuşulacaksınız. Son bir senedir çocuk veya çocuklarınızla ilgili konularda sürekli yenilikler karşınıza çıktı. Bu yenilikleri kabullenmek zor olsa da artık kabulleneceksiniz. Bu hafta bunu daha fazla düşüneceksiniz. Son bir senedir çocuklarınızı ilgilendiren konularda yenilikler karşınıza çıktı. 10 Haziran'a kadar da bu konuları toparlayacaksınız. Çocuklarınızın hayatında artık yeni bir dönem olacak. Bu hafta çocuklarla ilgili konularda daha fazla duygusal olacaksınız. Duygularınızı, hislerinizi kontrol etmek de çok zor olacak. Sahne sanatlarıyla ilgileniyorsanız, topluluk önünde işleriniz varsa son bir senedir bu işlerinizle ilgili 180 derece değişime şahit oldunuz. Planlarınız değişmek zorunda kaldı. Yeni şartlar karşınıza çıktı. Bunları kabullenmek zorunda kaldınız. Bu hafta bunları düşüneceksiniz. Yeni şartlarla birlikte ne yapabilirsiniz? Bununla ilgili adımlar atacaksınız. Bu hafta sosyal mecraları daha fazla kullanarak bu zorluklara daha kolay çözümler de üretebilirsiniz. Son bir senedir aşk ilişkinizle ilgili karşınızdaki kişinin değiştiğini düşünmeye başladınız. Ama son bir senedir sizin aşk konusundaki fikirleriniz değişti. Aşk ilişkinizle ilgili düşünceleriniz değişti. Bu düşüncelerinizi bu hafta daha fazla muhakeme edeceksiniz. Karşınıza çıkan yenilikleri kabulleneceksiniz. Son aylarda aşk ilişkinizle ilgili karar alamadıysanız bu hafta aşk ilişkinizle ilgili ciddi kararlar alacaksınız. 12 Haziran 2021'den sonra hayatınızda büyük değişimleri de yapacaksınız. Şimdiden bununla ilgili hayallerinizi kurmaya da başlayın. Hedeflerinizi belirlemeye başlayın. İşinizle ilgili, evliliğinizle ilgili, ilişkinizle ilgili ve bunlar gibi konularda değişimler yaşayacaksınız. Temmuz sonuna kadar hayatınızı düzenleyeceksiniz. 8 Ağustos'tan sonra da hayatınızda yeni bir düzen başlayacak. Sene başından beri ilişkilerle yoğundunuz. Yeni kişilerle tanıştınız. Ortak işlerle ilgili ya başlangıç yaptınız ya bitiş yaptınız. Evliliğinizle veya ilişkinizle ilgili bazı süreçleri yaşadınız. Bazen gerildiniz, bazen aniden karşınıza değişik konular çıktı. Şimdi ilişkilerinizi muhakeme edeceksiniz. Eski ilişkileriniz tekrar gündeme gelebilir, kafanız karışabilir. Ekim 2021 ortasına kadar ilişkilerinizle ilgili muhakemeler yapacaksınız. Bu sene evlilikle ilgili konularda aniden karar alıp aniden uygulayacaksınız.
Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce videolarıma gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyorum. Yeni videolar için bu bana güzel enerji oluyor. 24-30 Mayıs haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında evinizde vakit geçirmek için plan yapabilirsiniz. Ev taşıma, evde tadilatlar yapma, evde değişiklikler yapmak için hafta başı uygun olacak. Evinizle ilgili son aylarda yapamadığınız planları da sonuçlandıracaksınız. Hafta başında eviniz, eşiniz, aileniz, ebeveynlerinizle ilgili konularda bazı sonuçları da alacaksınız. Bu konularda ani bitişler de olabilir. Uzun zamandır evlilik planı yapanlar hafta başında organizasyonlarınızı da yapabilirsiniz. Hafta başında son aylarda ertelediğiniz uzun yolculuklarınızı da tamamlayabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili konuları toparlayabilirsiniz. Hafta ortasında çocuklar veya çocuklarınızla daha fazla zaman geçireceksiniz. Onlarla duygusal zamanlar geçireceksiniz. Çocukları ilgilendiren konularda sonuçları alacaksınız. Hafta ortasında aşk ilişkinizde de ciddi karar alacak ve uygulayacaksınız. Hafta sonunda sağlığınıza daha fazla dikkat etmelisiniz. Karamsar duygular içinde olabilirsiniz. Sağlık konusundaki konuları toparlayacaksınız. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Başak burcu olanlar 24-30 Mayıs arasındaki gökyüzü transitlerin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. 2 video yayınlayacağım. İngilizce versiyon veya Türkçe versiyon olarak izleyebilirsiniz. Diğer dillerde de altyazılı olarak izleyebilirsiniz. Bu hafta sizin için ev, aile, ebeveyn ve eş konuları daha ön planda olacak. Son bir senedir evinizle ilgili konularda kafanız karıştı. Evinizi taşıma fikri gelişti. Birileri bunu gerçekleştirdi. Birileri planlar yaptı. Ev değiştirmek için sürekli düşünceler içinde oldunuz. Bu hafta artık ev konusunda bazı kararlar alacaksınız. 10 Haziran'a kadar da uygulayacaksınız. Başka şehir, başka ülkeye taşınma planlarınızı ya bu hafta tamamlayacaksınız ya da 2022 ortasına kadar tamamlayacaksınız. Eğitimle ilgilenenler son 2 senedir eğitim konularında karşınıza çıkan yenilikler oldu. Matematik, fizik gibi alanlara daha fazla ilgi duymaya başladınız. Veterinerlikle ilgili, hayvanlarla ilgili alanlar, yemekle ilgili teknik konular, finansla ilgili teknik konulara daha fazla ilgilenmeye başladınız. Bu alanlardaki eğitimleri daha fazla tercih edeceksiniz. 10 Haziran'a kadar buna karar vereceksiniz ve uygulayacaksınız. Bu hafta işlerinizle daha fazla yoğun olacaksınız. İşlerinizle ilgili yoğun iletişim halinde olacaksınız. İletişim araçlarını daha fazla kullanacaksınız. Bu bazen dikkat dağınıklığı da yapabilir, yorgunluk da olabilir. Bu hafta işlerinizden daha fazla para da kazanacaksınız. Daha kazançlı işler de yapacaksınız. Evliliğinizle ilgili son bir senedir kafanız karıştıysa, karar alamadıysanız bu hafta artık net karar alacaksınız. Son bir senedir eşinizin karakterinin değiştiğini düşünmeye başladınız. Eşinizi farklı görmeye başladınız. Onda farklı özellikler daha fazla dikkatinizi çekmeye başladı. Bu hafta bu konuları muhakeme edeceksiniz. Evliliğinizle ilgili devam ya da bitiş kararı alacaksınız. Son bir senedir evlilik planlarınızı tamamlayamadıysanız bu hafta organizasyonlarınızı yapabilirsiniz. Bu evlilik uzun vadeli bir evlilik olacak. Yeni bir ev, yeni bir hayata başlayacaksınız. Son bir senedir ebeveynlerinizle ilgili değişiklikleri kabullenmek zor oldu. Onların hayatındaki değişimleri kabullenmek zor oldu. Bu haftadan sonra daha kolay kabulleneceksiniz. Bu hafta ilişkilerinizle ilgili daha şanslı olacaksınız. Eşiniz veya ortağınız konusunda daha şanslı olacaksınız. Bu hafta onlardan birçok şey de öğreneceksiniz. Bu haftadan sonra sene başından beri sağlıkla ilgili karşınıza çıkan konuları Ekim 2021 ortasına kadar sürekli muhakeme edeceksiniz. Sağlıkla ilgili konuları abarttınız mı yoksa sağlık konuları ciddi miydi? Bunları muhakeme edeceksiniz. Satürn 24 Mayıs'tan itibaren geri hareketli olacak. Ekim 2021'e kadar da eski sağlık konuları karşınıza çıkacak. Sağlıkla ilgili konularda da yavaş hareket etmesiniz, kararlarınızı 2 kere kontrol etmesiniz.
Sene başından beri sağlık sektörü, kamu sektörü, hizmet sektörü veya eğitim sektörüyle ilgili işlerinizde veya işlemlerinizde yoğundunuz. Bu haftadan sonra bu işlerinizde veya işlemlerinizde biraz daha sakin olacaksınız. Eksik kalan konuları toparlayacaksınız, tamamlayacaksınız. Bu hafta sosyal mecralar, sosyal alanlarla ilgili konularda zorlanacaksınız. Bu alanlarda biraz gergin durumlarla da karşılaşabilirsiniz. Bu alanları kullanmak belki de istemeyeceksiniz. Bu hafta arkadaşlarınızla gerginlikler olabilir. Birbirinizi yanlış anlayabilirsiniz. Özellikle eski arkadaşlarınızla ilişkilerinizle ilgili konular karşınıza çıkacak. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce videolarıma gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyorum. Yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. 24-30 Mayıs haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında kardeşlerinizle daha fazla zaman geçireceksiniz. Kardeşlerinizle ilgili bazı konulardaki sonuçları da görebilirsiniz. Son aylarda kardeşleriniz, akrabalarınız veya yakın çevrenizdeki kişilerin hayatlarında olan değişimleri de artık kabulleneceksiniz. Hafta ortasında evinizde vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Evinizle ilgili değişimleri yapabilirsiniz. Son aylarda planladığınız evinizle ilgili konuları hafta ortasında tamamlayacaksınız. Hafta ortasında uzun yolculuklar da yapabilirsiniz. Partnerinizle birlikte uzun yolculuk planları yapabilirsiniz. Hafta duygusal olarak yoğun bir hafta olacak. Bunu değerlendirmelisiniz. Romantik uzun yolculuklar yapabilirsiniz. Hafta ortasında ebeveynlerinizle de vakit geçirme planlayabilirsiniz. Ebeveynlerinizle ilgili konular sonuçlanacak. Hafta sonunda da aşk ilişkinizle ilgili ciddi kararlar alacaksınız. Hafta sonunda çocuk veya çocuklarınızla daha fazla zaman geçireceksiniz. Çocuklarla ilgili konular sonuçlanacak. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, terazi burcu olanlar 24-30 Mayıs arasındaki gökyüzü transitlerin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. 2 video yayınlayacağım. İngilizce versiyon veya Türkçe versiyon olarak izleyebilirsiniz. Diğer dillerde de altyazılı olarak izleyebilirsiniz. Bu hafta sizin için kardeşleriniz, akrabalarınız ve komşularınızla ilgili konular daha fazla gündemde olacak. Son bir senedir kardeşlerinizin hayatında değişimler oldu. Kardeşlerinizin hayatı 180 derece değişti. Siz bunu kabullenmek zorunda kaldınız. Bu hafta bu değişimler tamamlanacak. Kardeşlerinizin hayatında bazı taşlar yerine oturacak. Bu hafta uzun yollar daha fazla yapacaksınız. Parayla ilgili konularda uzun yolculuklar yapabilirsiniz. İşinizle ilgili konularda uzun yolculuklar yapabilirsiniz. Bunları tamamlayacaksınız. Bu hafta uzaktaki kişilerle daha fazla iletişim halinde olacaksınız. Özellikle uzaktaki kardeşleriniz, akrabalarınızla ilgili konular karşınıza çıkacak. Onlarla ilgilenmek zorunda kalacaksınız. Yurt dışından beklediğiniz haberleri bu hafta alabilirsiniz. Yurt dışından beklediğiniz para haberlerini alabilirsiniz. Bu para elinize geçebilir. Son bir senedir komşularınızla ilişkinizde değişiklikler oldu. Onlarla ilişkilerinizde yenilikler karşınıza çıktı. Bu haftadan sonra bunları daha kolay kabulleneceksiniz. Bu hafta iş konularıyla yoğun olacaksınız. İşlerinizle ilgili konuları toparlayacaksınız. Son haftalarda karşınıza çıkan yenilikleri tamamlayacaksınız. İşle yoğun olacaksınız. Bu yoğunluk sizi bunaltabilir. İş değiştirmeyi düşünebilirsiniz. İş yerinizi değiştirebilirsiniz. İşinizde terfi de alabilirsiniz. Yeni iş arayanlar bu hafta iş bulmanız daha kolay olacak. Geçen haftalarda yaptığınız görüşmelerden de haber alabilirsiniz. Yurt dışıyla ilgili, uzak yerlerle ilgili, uzun yollarla ilgili konularda işleriniz varsa bu işlerden de para kazanacaksınız. Son bir senedir akraba ilişkileriniz de değişti. Akrabalarınızla olan iletişim yollarınız değişti. Akrabalarınız değişti. Onların hayatında değişimlere şahit oldunuz. Bu hafta akrabalarınızla olan konuları muhakeme edeceksiniz. Bunları artık daha kolay kabulleneceksiniz. Mars ve Satürn burcu, terazi burcu olanlar bu hafta işle çok yoğun olacaksınız. İşlerinizi toparlamak zorunda kalacaksınız. İşlerinizle ilgili değişiklikleri de tamamlayacaksınız. İşten ayrılabilirsiniz, iş yerini değiştirebilirsiniz, işinizle ilgili terfi de alabilirsiniz.
Sene başından beri çocuk veya çocuklarınızla ilgili karşınıza çıkan konuları düşünmeye başlayacaksınız bu hafta. Çocuk veya çocuklarınızla ilgili eski konular karşınıza çıkacak. Toparlanması gereken konuları tamamlayacaksınız. Ekim 2021 ortasına kadar çocuk veya çocuklarınızla ilgili konular hep gündemimizde olacak. Bu konular yavaş yavaş ilerleyecek. Sene başından beri aşk ilişkiniz kafanızı çok karıştırdı. Ani başlangıçlar oldu, ani bitişler oldu. Kendinizi duygusal olarak tam kaptırıyordunuz. Ani değişimler oldu. Eski aşk konuları tekrar karşınıza çıkacak. Kafanız yine karışacak. Ekim 2021 ortasına kadar aşk konusu hep gündemimizde olacak. Sürekli muhakemeler yapacaksınız. Zaman içinde net kararlar da alacaksınız. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce videolarıma gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. 24-30 Mayıs haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında parasal olarak güzel gelişmeler karşınıza çıkacak. Uzun zamandır beklediğiniz para elinize geçecek. İşlerinizle ilgili beklediğiniz para da varsa bu da elinize geçecek. Hafta ortasında kardeşlerinizle, akrabalarınızla veya yakın çevrenizdeki kişilerle vakit geçirmek için plan yapabilirsiniz. Duygusal zamanlar yaşayacaksınız. Onları ilgilendiren konularda bazı sonuçları da göreceksiniz. İletişimle, lojistikle, pazarlamayla ve eğitimle ilgili konularda bazı sonuçları da alacaksınız. İşlerinize bu konulardaki yenilikleri daha kolay katacaksınız. Hafta sonunda evinizde, ailenizle vakit geçirmek isteyeceksiniz. Evinizle ilgili, ebeveynlerinizle ilgili konuları toparlayacaksınız. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Akrep burcu olanlar 24-30 Mayıs arasındaki gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. 2 video yayınlayacağım. İngilizce versiyon veya Türkçe versiyon olarak izleyebilirsiniz. Diğer dillerde de altyazılı yazılı olarak izleyebilirsiniz. Bu hafta uzun yolculuklarla ilgili güzel haberleri alabilirsiniz. Uzun zamandır ertelediğiniz yolculuğa da çıkabilirsiniz. Uzak yerlerden beklediğiniz haberleri bu hafta alabilirsiniz. Bu işinizle ilgili olabilir, para konularıyla ilgili de olabilir. Bu hafta borç alacak konularını daha fazla konuşacaksınız. Banka işlemleriyle yoğun olacaksınız. Finans konularıyla yoğun olacaksınız. Bu hafta borçlarınızı ödemek biraz daha kolay olacak. Son bir senedir yatırım konusunda karşınıza yeni fikirler çıktı. Yeni yatırım konuları karşınıza çıktı. Bu hafta bunları muhakeme edeceksiniz. Bunlardan sonuçlar çıkartacaksınız. Hala başlangıç yapmadıysanız bu hafta büyük adımlar atacaksınız. Son bir senedir para kazanma konusunda yenilikler karşınıza çıktı. Para konusunda yeni hukuksal konular karşınıza çıktı. Bunları anlamaya çalıştınız, bunları çözmeye çalıştınız. Bu haftadan sonra daha kolay anlayacak ve kabulleneceksiniz. Son aylarda sözleşmelerle ilgilendiyseniz bu hafta bunlarla ilgili görüşmeler yapacaksınız. Para konularını, kredi konularını konuşacaksınız. Bazı kararlar alacaksınız. Bu hafta sözleşme konularında imzalar atacaksınız. Bu imzaları bu hafta atmalısınız. 30 Mayıs 2021'den sonrasına bırakmamalısınız. Eğitimle ilgilenenler bu hafta yoğun bir tempo içinde olacaksınız. Yabancı dil öğrenmek daha kolay olacak. Eğitim konularında yeni buluşlar, yeni keşifler yapmak daha kolay olacak. Eğitimle ilgili konularda yeni araştırmalar da yapacaksınız. Geçmişten gelen öğretiler size ışık olacak. Tarih, arkeoloji, eski dillerle ilgili eğitim konuları daha fazla ilginizi çekmeye başlayacak. Bu alanlarda yeni eğitim konuları da karşınıza çıkabilir. Yurt dışıyla veya başka şehirlerle bağlantılı işleriniz varsa bu hafta bu işlerinizle çok yoğun olacaksınız. Bazı net kararlar alacaksınız. Bu işlerinizde başarılı da olacaksınız. Bu hafta eğitim konusunda daha fazla para harcayabilirsiniz. Eğitimle ilgili alanlarda beklediğiniz haberleri de alabilirsiniz. Eğitimle ilgili alanlarda yeni yatırım konuları da gündeme gelebilir. Bu konudaki yatırımlarınızla ilgili sözleşmeler de yapabilirsiniz. Bu hafta uzun yolculuklarla ilgili harcamalarda daha fazla yapabilirsiniz.
Bu hafta işlerinize yabancı dil, eğitim, lojistikle ilgili yenilikleri katarsanız daha kazançlı olacaksınız. İthalat, ihracat konularında da yeni atılımlar da yapabilirsiniz. Yeni iş arayanlar yabancı dillerle ilgili, eğitimle ilgili, uzun yollarla ilgili, yurt dışı ile ilgili, turizmle ilgili işler karşınıza çıkabilir. Bunları değerlendirmelisiniz. Bu hafta estetik ve güzellikle ilgili operasyonlarınızı yaptırabilirsiniz. Bu alanlarda daha fazla harcamalar yapabilirsiniz. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce videolarıma gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyorum. Yeni videolar için bana güzel enerji oluyor. 24-30 Mayıs haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında enerjiniz çok yüksek olacağı için işlerinizi kolayca toparlayacaksınız. İş görüşmeleri için, aşkla ilgili görüşmeler için haftanın ilk gününe randevu verebilirsiniz. Kendinizi iyi ifade edebileceğiniz için başarılı olacaksınız. Hem iş hem de aşk hayatınızda bazı kararlar alacaksınız. Hafta ortasında parasal olarak güzel gelişmelerle karşılaşacaksınız. Beklediğiniz para elinize gelecek. Yatırım planlarınızı da tamamlayacaksınız. Hafta sonunda kardeşleriniz, akrabalarınız veya komşularınızla daha fazla zaman geçireceksiniz. Onların hayatında bazı sonların olacağını göreceksiniz. Bunlara da şahit olacaksınız. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Yay burcu olanlar 24-30 Mayıs arasındaki gökyüzü transitlerin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. 2 video yayınlayacağım. İngilizce versiyon veya Türkçe versiyon olarak izleyebilirsiniz. Diğer dillerde de altyazılı olarak izleyebilirsiniz. Bu hafta sizin haftanız burcunuzda, yani Yay burcunda gerçekleşecek dolunay, ay tutulması hayatınızı toparlamanıza neden olacak. Biten bitti, giden gitti. Son bir senedir hiç hesapta olmayan, hiç planda olmayan konular hep karşınıza çıktı. Bazen kabullenmek zor oldu, bazen kabullenip değişimi gerçekleştirdiniz. Bu hafta bunları düşüneceksiniz, artık bunları kabulleneceksiniz, hayatınızı toparlayacaksınız. Bu hafta duygusal olarak da çok yoğun olacaksınız. Duygularınızı kontrol etmek zor olacak. Her duygusal konuyu içinizde daha da abartacaksınız. Duygusal patlamalar yaşayacaksınız. Duygularınızı sürekli ifade etmek isteyeceksiniz. Bu hafta ilişkileriniz gündeminizde olacak. Aşk ilişkinizle ilgili ciddi karar alacaksınız. Aşk ilişkinizde duygu mantık karmaşası yaşayacaksınız ama duygularınız daha baskın olacak. Duygusal kararlar alacaksınız. Eşinizle ilgili konular gündeminizde olacak. Eşinizin parasal konuları gündeminizde olacak. Bu konularda olumlu gelişmeler olacak. Eşiniz para konusunda şanslı olacak. Eşinizin para konusundaki işleri sonuçlanacak. Bu hafta ilişkinizi sorgulayacaksınız. Son bir senedir ilişkinizle ilgili karşınıza çıkan yenilikleri düşüneceksiniz. Bunları kabul edip ilişkinize devam edeceksiniz ya da kabul etmeyip ilişkinizi bitireceksiniz. Bu hafta bunun kararını vereceksiniz. Bu hafta evlilik organizasyonlarınızı yapabilirsiniz. Evlilikle ilgili imzalarınızı 30 Mayıs 2021'den önce atarsanız daha iyi olacak. Son aylarda evliliğinizle ilgili değişiklikler konusunda gündeminizde, başka ülkeye, başka şehre taşınma konuları da gündeminizde, eğer hala bunları yapmadıysanız bunları bu hafta tamamlayacaksınız. Ortak işlerinizle ilgili, ortaklıklarla ilgili konuları da bu hafta toparlayacaksınız. Ya bitecek ya da başlangıç için adım atacaksınız. Özellikle Aralık 2020'den beri ortak işleriniz varsa bu konuları düşüneceksiniz. Ya ortak işlerinize yenilikler katacaksınız ya da bitiş kararı alacaksınız. Bu hafta evle ilgili yatırım konularını, gayrimenkul alım satım konularını çok fazla konuşacaksınız. Son aylarda bu konu gündemimizde olduysa bunları tamamlayacaksınız. Bunlarla ilgili imzalar da atacaksınız, sözleşmeler imzalayacaksınız. Bu hafta borç alacak konuları gündemimizde olacak. Banka işlemleri sizi biraz gergin yapabilir. Kredi konusunda bitişler de olabilir. Eşiniz veya ortağınızla ilgili borçlar gündeme gelebilir. Bu borçları ödemek bu hafta daha kolay olacak.
Bu hafta partnerinizle duygusal zamanlar yaşayacaksınız. Romantik planlar yapabilirsiniz. Uzun yolculuk planlarınızı Haziran ortasına kadar tamamlayacaksınız. Ev, aile, ebeveyn ve eş konusunda bu hafta şanslı olacaksınız. Ev, aile, ebeveyn ve eş konularında daha fazla duygusal olacaksınız. Duygularınızı bazen abartabilirsiniz. Yeni iş arayanlar hukuk, askeriye, finans sektöründe, yemek sektöründe, eğitim sektöründe, gayrimenkul alanlarında, dekorasyon alanlarında yeni iş fırsatları karşınıza çıkabilir. Bu işlerden haber bekliyorsanız bu hafta bu haberleri de alabilirsiniz. Yeni aşk arayanlar bu hafta içinde olacağınız ortamlarda daha duygusal olacaksınız. Karşınızdaki kişiden çok kolay etkileneceksiniz. Aşkı bulmak bu hafta daha kolay olacak. Sağlık konuları artık geride kaldı. Daha rahat olacaksınız ve sağlık konularını geride bırakacaksınız. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce videolarıma gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyorum. Yeni videolar için bu güzel bir enerji oluyor. 24-30 Mayıs haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında ruhsal olarak son aylarda sizi yoran konulardan arınacaksınız. Bunları geride bırakacaksınız. Hafta başında enerjinizi yenilemek isteyeceksiniz. Kalbinizin daraldığını da hissedebilirsiniz. Nefes terapileri yapmalısınız. Sanatla ilgili, psikolojiyle ilgili alanlardaki konuları da toparlayacaksınız. Hafta ortasında kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Enerjiniz yüksek olacak. Bu enerji sağlığınız konusunda size faydalı olacak. Son zamanlarda sağlığınızı etkileyen konularda artık geride kalacak. Dolunayın ay tutulmasının etkisiyle birlikte hayatınızda düzen kuracaksınız. İlişkilerinizle ilgili sürüncemede kalan konularda artık sonuçlanacak. Sonuçlanmak zorunda. Yeniliklere yer açmak zorundasınız. Evinizle ilgili büyük değişimleri de tamamlayacaksınız. Hafta sonunda da beklediğiniz parayla ilgili haber alacaksınız. Bu para elinize gelebilir. Bu parayla güzel şeyler yapabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili şartlar için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili şartlar için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Oğlak burcu olanlar 24-30 Mayıs arasındaki gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. 2 video yayınlayacağım. İngilizce versiyon veya Türkçe versiyon olarak izleyebilirsiniz. Diğer dillerde de altyazılı olarak izleyebilirsiniz. Son haftalarda ilişkileriniz daha fazla gündemimizdeydi. Bu haftada ilişkilerinizi sorgulamaya devam edeceksiniz. Kendi içinizde sürekli muhakeme edeceksiniz. Bu hafta Yay burcunda dolunay gerçekleşecek, ay tutulması gerçekleşecek. Bu durum sizde psikolojik olarak biraz baskı yapabilir. Ruhsal olarak bu hafta biraz daha fazla kendi içinize çekileceksiniz. Yalnız kalmak isteyeceksiniz. Enerjinizi yenilemek isteyeceksiniz. Zaten son senelerde psikolojik olarak çok yoruldunuz. Bunları düşüneceksiniz. Bunlardan sonuçlar çıkartacaksınız. Bitmesi gereken konuları anlamaya çalışacaksınız. Bitirmek istediğiniz konuları anlamaya çalışacaksınız. Bazılarını bitireceksiniz. Özellikle ilişkileriniz konusunda net kararlar alacaksınız. Bitişler olabilir. Evlilik kararı alabilirsiniz. Bunları da uygulayacaksınız. Bu hafta evinizle ilgili değişiklikler de karşınıza çıkacak. Ev almak, ev satmak, ev taşımakla ilgili konuları da sonuçlandıracaksınız. Son bir senedir ruhsal olarak kendinizi yenilemekle ilgili karşınıza çıkan konuları düşüneceksiniz. Bunları daha kolay kabulleneceksiniz. Mistik konular, psikolojik konular, dinsel konularla ilgili değişen düşüncelerinizi toparlayacaksınız. Yeni fikirlerinizi daha kolay kabulleneceksiniz. Bu hafta sağlık konularında görüşmeler daha fazla yapacaksınız. Sağlıkla ilgili harcamalar da yapabilirsiniz. Estetik ve güzellikle ilgili harcamalar da yapabilirsiniz. Estetik ve güzellikle ilgili operasyonlarınızı da bu hafta tamamlayacaksınız. Sağlıkla ilgili konularda daha fazla kitap okuyacaksınız. Daha fazla araştırma yapacaksınız. Bu da size yeni pencereler açabilir. Yeni iş arayanlar sağlık sektöründe, kamu sektöründe, hizmet sektöründe, eğitimle ilgili alanlarda, iletişim, medya, pazarlama, lojistik bölümlerinde yeni işler karşınıza çıkabilir. Bunları değerlendirmelisiniz. Bu işlerden haber bekliyorsanız bu hafta bu cevapları da alacaksınız.
Son aylarda yeni yatırım konuları karşınıza çıktıysa bu haftadan sonra bu konular biraz daha sürüncemede kalacak. Bunları muhakeme edeceksiniz. Eski yatırım konuları tekrar karşınıza çıkacak. Bunları tekrar değerlendireceksiniz. Sanatla ilgileniyorsanız, psikolojiyle ilgileniyorsanız bu hafta güzel eserler çıkartabilirsiniz. Son aylarda sürüncemede kalan konuları da toparlayacaksınız. Eşinizle ilgili, ortağınızla ilgili konularda bazı kararlar alacaksınız. Bu kararları bu hafta uygulayacaksınız. Evlilik planı olanlar da bu hafta organizasyonlarınızı tamamlayacaksınız. Eğitimle ilgilenenler eğitim konusunda yoğun olacaksınız. Bu yoğunluğa sabrederseniz başarılı olacaksınız. Mars ve Satürn burcu Oğlak burcu olanlar bu hafta iş konusunda çok yoğun olacaksınız. Bu yoğunluk sizi bunaltabilir. İşle ilgili değişiklik yapmak zorunda kalabilirsiniz. İşlerinizi toparlamak bu hafta daha kolay olacak. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce videolarıma gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyorum. Yeni videolar için bana güzel enerji oluyor. 24-30 Mayıs haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında sosyal mecralarda, sosyal alanlarda, hayvanlarla ilgili alanlarda işi olanlar bu işlerinizi toparlayacaksınız. Son aylarda bu konularla ilgili karşınıza çıkan yenilikleri artık hayatınıza katacaksınız. Hafta ortasında mistik konularla, dinsel konularla zaman geçirmek isteyeceksiniz. Depresif durumlar olabilir. Enerjinizi yenilemek için farklı aktiviteler yapabilirsiniz. Ruhsal olarak arınmaya da çalışacaksınız. Hafta sonunda kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Enerjiniz güçlü olacak. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Kova burcu olanlar 24-30 Mayıs arasındaki gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. 2 video yayınlayacağım. İngilizce versiyon veya Türkçe versiyon olarak izleyebilirsiniz. Diğer dillerde de altyazılı olarak izleyebilirsiniz. Son bir senedir sosyal mecralar, sosyal alanlarla ilgili sürekli yenilikler karşınıza çıktı. Sosyal mecralarda daha fazla zaman geçirdiniz. İşlerinizle ilgili sosyal mecraları daha fazla kullanmanız gerekti. İşlerinizle ilgili sosyal mecralarda yeni projeler başlattınız. Umarım başlattınız. Artık bu konulardan fayda sağlayacaksınız. Sosyal mecralardaki işlerinizden daha fazla fayda sağlayacaksınız. Son bir senedir arkadaş ilişkilerinizde yenilikler oldu. Yeni arkadaşlarınız oldu. Onları tanımaya çalıştınız. Onları anlamaya çalıştınız. Sizin hayatınıza yeni öğretiler kazandırdılar. Onlardan çok şey öğrendiniz. Bu hafta bunları daha fazla muhakeme edeceksiniz. Bu hafta arkadaşlarınızla duygusal paylaşımlar daha fazla yapacaksınız. Bu hafta aşk ilişkiniz daha fazla gündemde olacak. Aşk ilişkinizle ilgili görüşmeler yapacaksınız. Duygusal zamanlar yaşayacaksınız. Aşk ilişkinizle ilgili kafanız hala karışık. Aşk ilişkinizde duygusal anları yaşayın. Kararları sonraya bırakın. Bu hafta karar almak zor olacak. Sahnelerle ilgili işiniz varsa, topluluk önünde işleriniz varsa bu hafta güneş gibi parlayacaksınız. Enerjiniz çok yüksek olacak. Bunu da yansıtacaksınız. Sanatla ilgilenenler, sanat camiasında olanlar bu hafta başarılar kazanabilirsiniz. Bu başarılar size parasal kazançlar da sağlayacak. Yeni aşk arayanlar bu hafta aşkı bulmak kolay olacak. Ancak kafanızda karışacak, çelişkilerde kalacaksınız. Bu hafta sağlık konuları gündeminizde olacak. Sağlığınıza daha fazla dikkat etmelisiniz. Mide ve solunum yollarına daha fazla dikkat etmelisiniz. Bu hafta çocuklar veya çocuklarınızla ilgili konularda görüşmeler çok fazla yapacaksınız. Çocuklar veya çocuklarınızın sağlık konuları gündemde olacak. Büyük sorunlar olmasa da bazı kontroller yaptırmanız ve dikkatli olmanız yeterli olacak. Bu hafta çocuk veya çocuklarınızla daha fazla zaman geçireceksiniz. Çocuklarla duygusal zamanlar yaşayacaksınız. Çocuklar veya çocuklarınızın duygusal hayatıyla ilgilenmek zorunda da kalacaksınız. Sağlık sektöründen, kamu sektöründen, hizmet sektöründen, eğitimle ilgili alanlardan iş haberleri bekliyorsanız bu hafta bu haberleri de alacaksınız. Sene başından beri hayatınızda olup bitenleri bu hafta daha
fazla sorgulamaya başlayacaksınız. Ekim 2021 ortasına kadar hayatınızı muhakeme edeceksiniz. Son aylarda neleri değiştirdiniz, neleri değiştirmeniz gerekti ama yapmadınız, neleri hayal ettiniz, hayallerinizle ilgili gelişmeler ne oldu, bunları muhakeme edeceksiniz. Bunlarla ilgili kararlar alacaksınız, yavaş yavaş da uygulayacaksınız. Son aylardaki konular tekrar sürekli karşınıza çıkacak. Tamamlanması gerekenleri de tamamlayacaksınız. Yeni iş arayanlar sağlık sektöründe, kamu sektöründe, hizmet sektöründe, eğitimle ilgili alanlarda, gayrimenkul, dekorasyon, yemek bölümlerinde yeni işler karşınıza çıkabilir. Bunları değerlendirmelisiniz. Bu işlerden haber bekliyorsanız bu hafta bu haberleri alabilirsiniz. Sağlık sektöründen, kamu sektöründen, hizmet sektöründen, yemekle ilgili alanlarda, eğitimle ilgili alanlarda işleri olanlar bu hafta çok yoğun çalışacaksınız. Enerjinizi ona göre ayarlamalısınız. Bu yoğunluk sizi çok bunaltabilir. Bu işlerinizde değişiklik yapmanız da gerekebilir. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce videolarıma gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyorum. Yeni videolar için bana güzel enerji oluyor. 24-30 Mayıs haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında işinizle ilgili konuları daha kolay toparlayacaksınız. Uzun zamandır gündemimizde olan konularda sonuçları da alacaksınız. Hafta başında işinizle ilgili görüşmeler yapacaksınız. Bu görüşmelerde başarılı olacaksınız. İş görüşmeleri için randevularınızı hafta başına verebilirsiniz. Sınavlarınız da varsa hafta başında başarılı olacaksınız. Hafta ortasında arkadaşlarınızla vakit geçirmek için plan yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızın hayatıyla ilgili bazı sonuçları da göreceksiniz. Hafta ortasında sosyal mecralarla ilgili, sosyal alanlarla ilgili gündemimizdeki konuları da toparlayacaksınız. Hafta sonunda enerjiniz düşük olabilir, karamsar olabilirsiniz. Düşüncelerinizi toparlamak zor olacak. Doğayla, bitkilerle ilgilenerek enerjinizi yenilemesiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Balık burcu olanlar 24-30 Mayıs arasındaki gökyüzü transitlerinin burcunuzu etkilerini anlatmaya çalışacağım. 2 video yayınlayacağım. İngilizce versiyon veya Türkçe versiyon olarak izleyebilirsiniz. Diğer dillerde de altyazılı olarak izleyebilirsiniz. Bu hafta sizin için iş konusu en önemli konu olacak. İş konularını toparlayacaksınız. Son bir senedir iş konusunda kafanız çok karıştı. İşle ilgili 180 derece değişimler yapmak zorunda kaldınız. Yeni sistemleri kabul etmek zorunda kaldınız. İş alanınızı değiştirmek zorunda kaldınız. İşinize köklü yenilikler katmak zorunda kaldınız. İş yerinizi taşıdınız, iş yerinizi kapatmak zorunda kaldınız ya da yeni bir işe başlamak zorunda kaldınız. Son bir senedir iş konusundaki arayışlarınız oldu. Birileri bunu değiştirdiği, bazılarınız kabul etmek zorlandı ama bu hafta artık bunu kabulleneceksiniz. İşinizle ilgili değişimleri kabulleneceksiniz, işlerinizi toparlayacaksınız, sonuçlandıracaksınız. Eğitimle ilgilenenler son bir senedir eğitim konularında karşınıza çıkan yenilikleri artık daha kolay kabulleneceksiniz. Eğitimle ilgili köklü değişimler yapacaksınız. Başka bir şehir, başka ülkede eğitim almak, başka alanlarda eğitim almak, bunlar artık gündemimizde olacak. Son aylarda bununla ilgili yenilikler karşınıza çıktıysa bunları da kabulleneceksiniz. Okul yaşantınız tamamen değişecek. Bu hafta aşk ilişkiniz gündemimizde olacak. Aşk ilişkinizde duygusal değil, mantıklı kararlar almak isteyeceksiniz. Aşk ilişkinizle ilgili ciddi karar almak isteyeceksiniz. Bu kararları sene sonunda da uygulayacaksınız. Bu hafta evinizin dekorasyonuyla daha fazla zaman geçireceksiniz. Ev taşımak, evde tamiratlar yapmak için güzel bir zaman. Evinizle ilgili konularda, harcamalarda daha fazla yapacaksınız. Bu hafta evlilik organizasyonlarınızı da yapabilirsiniz. Bu uzun vadeli bir evlilik olacak. Eşinizle ilgili son aylarda bazı gergin durumlar yaşadıysanız bu hafta bunları muhakeme edeceksiniz. Bazı kararlar alacaksınız. Bu kararları da 10 Haziran'dan sonra uygulayacaksınız. Gayrimenkul sektöründe, dekorasyon sektöründe, evle ilgili alanlarda işleriniz varsa bu hafta bu işlerinizden daha fazla para kazanacaksınız.
Eşinizle ilgili para konuları gündeminizde olacak. Bu olumlu ve güzel gelişmeler olacak. Bu hafta ebeveynlerinizle daha fazla zaman geçireceksiniz. Ebeveynlerinizin para konularıyla ilgileneceksiniz. Ebeveynlerinizin para konularıyla ilgili görüşmeler de yapabilirsiniz. Bu hafta çocuklar veya çocuklarınızla ilgili konularda da biraz gergin durumlar olabilir. Sakin kalırsanız kolay çözüm üretebilirsiniz. Çocuklarla ilgili işleriniz varsa bu işlerde yoğun olacaksınız. Bu işlerle ilgili son aylarda karşınıza çıkan konuları kabulleneceksiniz. Bu işlerle ilgili konuları toparlayacaksınız. Bu hafta uzun yolculuklar da yapacaksınız. Eşinizle ilgili, ebeveynlerinizle ilgili konular nedeniyle uzun yolculuklar yapabilirsiniz. Bu hafta aşk ilişkinizle ilgili de uzun yolculuklar yapabilirsiniz. Bu hafta daha fazla topluluk önünde olacaksınız. Sahnelerde olacaksınız. Kalabalıkların önünde olacaksınız. Özellikle konuşmalarınızla, düşüncelerinizle, kitaplarınızla, araştırmalarınızla ön planda olacaksınız. Bunları topluluklarla paylaşacaksınız. Çok konuşacaksınız, çok konuşulacaksınız, parlayacaksınız. Bu hafta topluluk önünde olmanız sizi biraz zorlayan bir durumda olabilir. Eğer sabrederseniz başarılı olacaksınız. Yeni iş arayanlar, çocuklarla ilgili alanlarda, sanat alanlarında, sahneyle ilgili alanlarda, dekorasyon bölümlerinde yeni iş fırsatları karşınıza çıkabilir. Bunları değerlendirmelisiniz. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce videolarıma gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyorum. Yeni videolar için bana güzel enerji oluyor. 24-30 Mayıs haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında yurt dışı ile bağlantılı konularda bazı sonuçları alacaksınız. Eğitimle ilgili beklediğiniz sonuçları alabilirsiniz. Uzaktan beklediğiniz haberleri de hafta başında alabilirsiniz. Uzun yolculuk planlarınızı da yine hafta başında yapabilirsiniz. Hafta boyunca eğitimle ilgili konularda da başarılı olacaksınız. Hafta ortasında işinizle ilgili beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Bu haberlerle birlikte işinizle ilgili konuları da toparlayacaksınız. Hafta sonunda arkadaşlarınızla zaman geçirmek için plan yapabilirsiniz. Hafta sonunda arkadaşlarınızla ilgili bazı konuların da sonuçlanacağını göreceksiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz.